2024 yılında bitirdiğim tüm oyunlar. Bu videoyu tahminen gelecekteki meta haricinde kimse izlemeyecek olsa da ben puan sistemimi size yine de açıklayayım. Ben oyunların kalitesine göre objektif bakarak puan vermiyorum. O oynayışımda ne kadar eğlenip ne kadar sıkıldığıma göre puan veriyorum. Puan sistemim hakkında olan videoya yukarıdan gidebilirsiniz. Ve ayrıca oyunların puanlarının içinde de sıralama yapıyorum. Bu sıralamaya da aşağıdan How Long To Beat profilimin koleksiyon kısmından gidebilirsiniz. Ama ben dinamik puanlar verdiğim için How Long To Beat profilimdeki puanlarla bu videodaki puanlar tutuşmayabilir. Yani ne zaman izlediğinize bağlı. Ayrıca bu videoda oyunlara kupada vereceğiz. Ama bu kupaları videonun sonunda açıklayacağım. Oyunların sırası ise bitirme sırasına göre olacak. Yani 2024'te ilk bitirdiğim oyundan bahsedeceğim. Yani Escape Academy. Bu oyun bulmaca ve bilmecenin arasındaki farkı kesinlikle anlamayan kalitesiz bir oyun olduğunu düşünüyorum. Tamamen item bulma üzerine ve tamamen arkadaşınızla eğlenme üzerine yapılmış bir oyun. Yani size oyun olarak hiçbir şey vaat etmiyor. Control Ultimate Edition. Bu oyunun tek hatası bence Metroidvania olması ki oyunda sonlarda farkına varıp Metroidvania'lığını iyice azaltıyor. Onun haricinde mekanikleri Remedy'ye yaksan mekanikler. Portal Revelation. Bu oyun bir portal modu ve canınız inanılmaz derecede portal çekiyorsa bu oyun sizi eğlendirecektir. Portal 2 Six Sense Motion Pack. Bu oyunda ise özel bir kontrolcü kullanarak oynuyorsunuz. Fakat ben VR'ın kontrolcülerini kullanarak oynadım. Ve bir portal oyununa yakışmayan bölüm tasarımlarına sahip bence. Sword of the Berserk God's Rage. Bu oyun Dreamcast oyunu ve ben Dreamcast oyunlarını inanılmaz seviyorum nedensiz bir şekilde. Çünkü o bir yandan kalitesizliği ama bir yandan da grafiklerinin yüksek olması, bir yandan da animasyonlarının çok kötü olması böyle beni garip bir hisse sokuyor ve inanılmaz eğlendiriyor o garip his. Onun haricinde Berserk markasının ekmeğini yemeye çalışan bir oyun bu. Portal. Galiba canım biraz Portal çekmiş ve arka arkaya 3 kere Portal 1'i bitirmiştim. Portallar her zaman harika oyunlardır. Tabi Portal 2 daha iyi eğlenceli bir oyun. Fakat Portal 1 tekrar oynamaya inanılmaz açık bir oyun bence. Ve inanılmaz eğleniyor insan tekrar oynarken. Tekken 8. Bu oyun tam anlamıyla epiklik, destansızlık, inanılmaz abartı şeyler içeriyor. Gerçekten hikayesi çok eğlenceliydi. Önceki oyunlara göre özellikle. Gerçekten oynarken eğlendim ve cutscene'leri inanılmaz güzeldi, inanılmaz gaza getiriciydi. Anomaly Agent. Nadir çıkan kaliteli Türk oyunlarından biri. Artı olarak da kendine özgü mekaniğe sahip olan nadir Türk oyunlarından biri. Benim gibi beat'em up sevmeyen bir insanı bile bu oyunu eğlendirmeyi başardıysa bence bir şeyler başarmıştır. WarioWare Inch. Mega Party Games. Bu oyun ismi üzerinde parti oyunu fakat single player mod da vardı ve ben single player modunu da bitirdim. Ve single player modu gerçekten eğlenceliydi. Çünkü sonuçta WarioWare Inch güzel mini game'lere sahip bu oyun. Single player'ında da o mini game'leri oynadığınız için gerçekten eğleniyorsunuz. Berserk Millennium Falcon Arc Chapter of the Holy Demon War. Bir önceki Berserk oyunlarına göre daha iyi mekanikleri olsa da oyun genel olarak sıkıcı bir oyun ve iğrenç bir boss var bu oyunda. Ve oyun yarım bitiyor gerçek anlamda. Yani net bir şekilde Berserk fanı olmasam oynayamayacağım bir oyun. Ama Berserk fanlığım sayesinde sıkılmadan oynayabildiğim bir oyun. Metroid Zero Mission. Bu Game Boy Advance'e çıkmış Metroid'in ilk oyununun remake'i. Bu oyunun varlığı bence Metroid Dread'in ne kadar kötü bir oyun olduğunu anlatıyor. Çünkü gerçekten eğlenceli bir oyun Metroid Dread'in aksine ve kolay tekrar etmeyen bir oyun. Tabii ilk oyunun remake olduğu için bazı yerler inanılmaz kritik kaçabiliyor ama onun haricinde eğlenceli bir oyun. Mario Picross. Monogram oyunlarını inanılmaz derecede seviyorum ve oynarken inanılmaz derecede eğleniyorum ve Mario Picross da Game Boy'a çıkmış ilk dijital nonogramlardan biri, hatta ilk dijital nonogram diyebiliriz. Ve level'ları bayağı eğlenceli gerçi söylemem gerekir. Ve Game Boy'a inanılmaz derecede yakışan bir oyun. Mario vs. Donkey Kong. Bu oyunun remake versiyonu, yani Switch'e çıkan yeni versiyonu. Bu oyun sıkıcı bir oyun da değil ama eğlenceli bir oyun da değil. Düz çocuklar için yapılmış bir puzzle oyunu bence. Dance Revelation Mario Mix. Evet, Dance Revelation oyunu ve bunu joystick'le oynadım. Çünkü Dance Revelation'ın pedim yok tabii ki de. Bu oyunun en büyük numarası bence Mario'nun dans etmesi. Onun haricinde şarkıları pek güzel bir oyun değil. Yani bazı şarkılar güzel ama Mario'nun orijinal şarkılarının remixini iğrenç bir şekilde yapmayı becermeleri gerçekten şaşırtıcı. Yani Dance Revelation serisine göre kesinlikle altta kalan bir oyun. Ve sıkıldığım bir oyun genel olarak. Tekken Advance. Game Boy Advance oyunu ve Tekken oyunu. Nasıl bir şey olabilir sizce? Evet, tahmin ettiğiniz gibi iğrenç bir oyun. Çünkü Tekken 4 tuşla oynanan bir oyun. Game Boy Advance'da ise sadece önde 2 tane tuş var. Yani Tekken'i inanılmaz derecede kısıtlıyor. Hem donanımsal hem fiziksel olarak diyor. Eğlenceli değil de tamamen sıkıcıydı, sadece bitirmek için bitirdim. Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Bu oyun kesinlikle bir Metroidvania'ya göre kalitesiz bir oyun. Fakat sinematik anlatım olarak ve bir yürüme simülasyonu olarak düşünürsek, yani bu oyun bir Metroidvania olmasaydı, Metroidvania mekaniklerini kullanmasaydı gerçekten harika bir oyun olabilirdi. Fakat Metroidvania mekaniği yüzünden oyun bazı yerlerinde sıktı ama çoğu sahnesinde de eğlendirdi. Yani kendisini dengeliyor fakat daha iyi bir oyun olabilirdi kesinlikle. Super Mario 3D World Bowser Fury. Bu oyun Switch'e çıkan remake versiyonu Bowser Fury'den anlayabilirsiniz zaten. Ve
düz bir 3D Mario oyunu yani. Eğlenceli mi? Evet eğlenceli. Bence Super Mario Sunshine'dan falan daha iyi bir oyun. Fakat Super Mario 64 kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Fakat yine de eğlenceli bir oyun. Kendi gimmick'ini çünkü sevmedim ben. Derdim o benim 3D World'le. Giriş. Bu oyun yürüme simülasyonu hem de o Journey'den sonra çıkan sanatsal yürüme simülasyonundan biri. Kesinlikle Journey kadar iyi değil. Genel olarak eğlenmediğiniz bir oyun. Fakat genel olarak sıkılmadığınız da bir oyun. Journey'den daha fazla bu arada oynanış mekaniği var. Fakat bölüm tasarımlarını taslayacak şekilde yapamamışlar bu oynanış mekaniklerini. No More Heroes. Gerçekten bence yeterince oynanmamış. En azından Türkiye'de yeterince oynanmamış bir oyun serisi No More Heroes. Ve gerçekten eğlenceli. Birinci oyun da bayağı eğlenceli. Sadece grafik tarzını pek beğenemiyorum. Çünkü adamlar cel-shaded yapmaya çalışmışlar ve cel-shaded'ı becerememişler gibi hissettiriyor. Stellar Settlers Space Base Builder. Bu oyun yine bir Türk oyunu sayılır ve eğlenceli, chill, base kurum oyunlarından biri. Yani kendine özel bir mekaniği var mı? Var ama fakat o kendine özel mekaniği öbür oyunların arasından kendisini çıkartabilecek bir mekanik olduğunu düşünmüyorum. Onun haricinde eğlenceli bir oyun. No More Heroes 2 Desperate Struggle. Bu oyun No More Heroes serisinin net bir şekilde en iyi oyunu, gerçekten eğlenceli. Tabii No More Heroes 2'den girmeyin çünkü No More Heroes 2 havalı yapan şey No More Heroes 1 bence. Yani No More Heroes 1 olmasaydı No More Heroes 2 bu kadar iyi olamazdı bence. No More Heroes 3 hem eski oyunların mizah anlayışına göre düşük bir mizah anlayışı var bu oyunun ve de oynanış olarak da bir şekilde önceki No More Heroes'lardan düşebilmiş bir oyun. No More Heroes'un zaten oynanışı iyi değil. Nasıl daha fazla düşürebiliyorsun oynanışı? Ve onun haricinde de inanılmaz derece God Simulator havası hissediyorum bu oyunun grafiklerinde. Yani grafikleri de berbat artı olarak. Fakat yine de No More Heroes olduğu için gideri var. World of Goo. Bu oyun eğlenceli bir puzzle oyunu. Bazı sahnelerde çok fazla sıksa da onun haricinde eğlenerek bitirebileceğinizi düşünüyorum net bir şekilde. Çünkü oynanış şekli olarak size verdiği bölüm tasarımları olarak ve oyunun kendi fizikleri olarak gerçekten eğlendirici bir oyun. John Wick Hex. John Wick'in gun fu hareketlerini en basit bir şekilde bence sıra tabanlı olarak geçirebilirlerdi. Ve adamlar sıra tabanlı John Wick oyunu yaptılar. Ve geçirebilmişler mi? Hayır, olmamış. Kesinlikle John Wick aksiyona uyumlu bir karaktermiş. Kesinlikle sıra tabanlıya uygun bir karakter değilmiş. Çünkü oynanış stili olarak berbat bir seviyede kalıyor bu oyun. Dino Crisis. Bu oyun bir korku oyunu ve bazı noktalarda gerçekten dinozor jumpscare'i atmakta inanılmaz becerikli. Fakat onun haricinde bu oyun komik bir oyun. Gerçek anlamda komik bir oyun. Ve sizi sıkmadan da, eğlendirmeden de kendisini bir şekilde oynatmayı becerebiliyor. K-On! Hukoga Live. K-On'un ritim oyunu. K-On'u seviyorsanız ve artı olarak da PlayStation 2 dönemi anime kızlarını çok seviyorsanız, ki ben PlayStation 2 grafiklerindeki anime kızlarını çok severim. Çünkü PlayStation 2 grafiklerinde olduklarında inanılmaz tatlı oluyorlar. Ve tabii bu oyunu benim kadar sevmeniz için K-On'un o anime diye bağıran şarkılarını da sevmeniz lazım. Ki ben onları da severim. Ve ritim mekanikleri de yeterince oturaklı olduğu zaman gerçekten güzel bir ritim oyunu oluyor bu benim için. Abzu. Kesinlikle bir yürüme simülasyonuna göre, daha doğrusu Journey çakması yürüme simülasyonlarına göre kalitesiz bir oyun. Hiç sevmiyorum. Salak salak denizde yüzdüğümüz bir oyun olduğunu düşünüyorum. Havalı sahneler de göstermiyor bu oyun kesinlikle Journey'e göre ya da girişe göre. Yani zayıf bir oyun ama yine de bir şekilde kendini sıkmadan ve eğlendirmeden oynatabiliyor. Brothers A Tale of Two Sons. Ben bu oyunun bu kadar kötü çıkmasına gerçekten şaşırdım. Bu oyun inanılmaz eğlendirecek, inanılmaz duygulandıracak bir oyun olarak düşünmüştüm kendime. Fakat net bir şekilde bayağı ortalama düz bir oyun. Sıkılmadım da, eğlenmedim de. Super Mario Land 2'ye 6 Golden Coins. Bu oyun Game Boy'a çıkmış ikinci Mario oyunu ve gerçekten bu oyun daha fazla Mario oyunu hissettiriyor. Ve bu oyun bu arada Wario oyunlarının önceli ve bu beni ilk öğrendiğimde bayağı şaşırtmıştı. Bu arada birinci oyuna göre bence kesinlikle daha iyi. Bu daha bir Mario oyunuymuş gibi hissettiriyor. Birinci oyun garip bir şeydi çünkü. Ve bu oyunu nasıl Game Boy'da çalıştırmayı becermişse hiçbir şekilde anlayamıyorum. Super Smash Bros. Evet, ilk Super Smash Bros oyunu. Super Smash serisi bence ilk olarak Mealee'de kendini göstermeye başladı. Yani bu oyun pek sevdiğim bir oyun değil. Oynanış mekaniği olarak da, hikayesel olarak da zaten hikayesi sadece klasik mod var. Arkadaşlarla oynamak olarak olsun pek eğlendiğim bir oyun olduğunu söyleyemem. Ama pek sıkıldığım bir oyun olduğunu söyleyemem. Çünkü sonuçta bir Super Smash oyunu. Super Mario World. 3D Mario'lar öncesi mainline'da çıkan 2D Mario'ların arasında net bir şekilde en iyisi bu oyun. Ki benim de ilk oynadığım oyunlardan birisi bu. Çünkü çocukken Game Boy Advance'ım vardı ve onda Super Mario World vardı. Yani SNES portu vardı Game Boy Advance'ı ve bayağı eğlenerek oynuyordum. Dark Souls 3. Bu oyun From Software Souls oyunlarında şu ana kadar çıkmış tüm oyunların arasında net bir şekilde en iyisi. Çünkü boss savaşları inanılmaz hissettiriyor. Ama Allah kahretsin sana midir? Kirby Dream Land 2. Kirby oyunundan ne bekliyorsanız bu Kirby oyununda net bir şekilde var. Basit, eğlenceli, oynanış şekli yerinde. Yani sıkıcı bir oyunda değil, eğlenceli bir oyunda değil. Metal Slug 1. Metal Slug serisinin ilk oyunu. Metal Slug 2. Serinin bence net bir şekilde en iyi oyunu. Metal Slug 3. Objektif olarak bakarsam bence serinin en iyi oyunu.
Metal Slug 4. Bu da seriye yakışacak bir oyun fakat pek olayı yok. Metal Slug 5 aynı şekilde seriye yakışacak oyun ama pek olayı yok. Metal Slug 6 net bir şekilde serinin en kötü oyunu çünkü bu oyunda net bir şekilde vuruş hissiyatı yok. Metal Slug XX yani Metal Slug 7'nin remake'i bu oyunda seriye yakışacak fena olmayan bir oyun. Peki niye bu kadar Metal Slug var diye sorarsanız bu video yüzünden. Metal Gear Solid 2 Substance. Bu oyun Metal Gear Solid serisinin arasında en sevdiğim oyun olmasına rağmen yani temas olarak en sevdiğim oyun olmasına rağmen hem oynanış olarak da hem bölüm tasarımı olarak ve özellikle bölüm tasarımı olarak bence bu oyunun en büyük günahı bölüm tasarımı ve hikaye anlatı şekli olarak Metal Gear Solid serisinin zayıf bir oyunu. Fakat tema olarak ve konsept olarak inanılmaz derecede sevdiğim için gönlümde Metal Gear Solid 2 gerçekten çok sevdiğim bir oyun fakat oyun olarak, oynanış olarak, bölüm tasarımı olarak Metal Gear Solid 3'ün kesinlikle altında kalıyor. Uncharted 3. Ben Uncharted serisini sevmiyorum. Birinci oyunu oynarken kendimi zorla oynadım. İkinci oyuna 2,5 yıl ara vererek zar bitirdim ve Uncharted 3'e geldiğimde diyordum ki bu oyun Uncharted'ı asıl popüler yapan seri oyun ve bu oyun işte iyi olan oyun Mete diyordum. Fakat öyle değilmiş. Evet ilk 3 oyuna göre aralarında en iyi olan ve gerçekten sıkılmadan oynadığım tek oyun olsa da yine de öyle değilmiş. Ya bu Uncharted serisinin bu gameplay'ine nasıl dayanabiliyorsunuz siz? Evet sinematik sahneler güzel fakat gameplay berbat ve gameplay çok fazla zorladığı sahne var ve gerçekten sinirim bozuluyor bu sebepten dolayı. Şu oyunun örneğin gameplay olması o kadar eğlenerek bitireceğim ki gerçekten tamamen gameplay'i baltalıyor. Castlevania Symphony of the Night net bir şekilde en iyi Metroidvania oyunu. Yani en azından şu ana kadar oynadığım Metroidvania oyunları arasında en iyi Metroidvania oyunu Castlevania Symphony of the Night. Ve gerçekten inanılmaz bir Metroidvania. Ve uzun süre Castlevania Symphony of the Night'ı da geçebilecek bir oyunu çıkabileceğini düşünmüyorum. Yani tahminen benim için uzun süre en iyi Metroidvania oyun olarak kalmaya devam edecek. Papers, Please. Point and click evrak işleri yaptığımız oyunların arasında en güzel oyunlardan biri net bir şekilde. Hatta galiba ilk oyunlardan biri Papers, Please. Hem hikaye olarak hikayeye yön verebilmemiz olsun hem de oyunun oynanış mekanikleri bir süreden sonra gerçekten zorlanırsa gerçekten sizi eğlendirmeye başlaması olsun. Hem hikayenin sonları olsun hem evreni olsun gerçekten çok güzel bir oyun bence. Orcs Must Die 3. Oynarken sıkılmayacağınız, oynarken eğlenmeyeceğiniz bir tower defense oyunu. Hades ne kadar bir roguelike oyun olarak kalitesiz olsa da ve en iyi roguelike lafını hak ettiğini düşünmesem de çünkü her rundaki build'lerimiz inanılmaz derecede değişmiyor öbür roguelike'lardaki gibi. Örneğin Risk of Rain 2'deki gibi. Fakat ona rağmen hikayesini bence çok güzel anlatıyor ve hikayesi de bence çok güzel. Ne kadar ben bu oyunu kaliteli bir roguelike oyun olarak görmesem de roguelike olup hem de güzel hikaye anlatan nadide oyunlar ve bu roguelike mekaniğini hikayeye yediren de nadide oyunlardan. Ve ne kadar roguelike mekanikleri güzel olmasa da oyun oynanışı gerçekten eğlenceli. Yani Hades'in net bir şekilde tek kötü tarafı roguelike mekanikleri. Onun haricinde net bir şekilde güzel bir oyun Hades. Senua Saga Hellblade 2. Yani ne desem ki oynanış olarak berbat. Oynanıştan geri kalan hikayemiz falan berbat. Tek iyi olan tarafı tahminen ses dizaynı oyunun ve altyazıları. İkisi de çok iyi bence. Onun haricinde oyunu övebileceğim hiçbir tarafı yok. Tamamen sıkıcılık adibesi bu oyun. Mechanica Museum. Bu oyun bir bulmaca oyunu ve eğlenceli bir bulmaca oyunu mu? Hayır eğlenceli bir bulmaca oyun değil. Sıkıcı bir bulmaca oyun da değil çünkü süresi inanılmaz derecede kısa. Ice Age Dawn of the Dinosaurs. Bu oyun kalitesiz bir film oyunu değil fakat kaliteli bir film oyunu da değil. Ve bu oyun ilk bitirdiğim oyunlardan biri. Ve buz devrini seviyorsanız oynayabilirsiniz rahatlıkla. Iron Man'in bilgisayar portu olan oyunu. Bu oyun da aynı şekilde bir film oyunu fakat bu film oyunu berbat bir film oyunu. Bu oyundan eğlenmeniz için Iron Man'i gerçekten çok fazla seviyor olmanız lazım. Ve kötü oyunlardan da zevk alıyor olabilmeniz lazım. Ben bile bu oyundan adam gibi eğlenmedim fakat sıkılmadım da ve artı olarak da ilk bitirdiğim oyunlardan biridir bu. Super Mario Sunshine. Bu oyunu tekrar oynayana kadar gerçekten çok güzel bir oyun olarak düşünüyorum. Fakat hiç güzel bir oyun değilmiş. Yani evet yine güzel bir oyun fakat 3D Mario'ların arasında kötü kalan bir oyun bence. Çünkü bu oyuna özel olan gimmick pek eğlenceli bir gimmick değil. Hatta galiba Super Mario Sunshine'ın tek hatası bu. Ama bölüm tasarımları da güzel değil aslında. Yani yine Super Mario 64'ün altında kalan bir oyun bence. Ori and the Will of the Wisps. Bu oyun kesinlikle birinci oyuna göre kat kat daha iyi bir oyun. Bir kere bu oyun başlıca bir Metroidvania. Ne kadar iyi bir Metroidvania olmasa da bir Metroidvania. Yani eğlenceli. Ghost of Tsushima. Bu oyunun aslında oynanışı ilk başlarda inanılmaz eğlenceli geliyordu ve gerçekten harika bir oyun olduğunu düşünüyordum. Fakat bir süreden sonra oynanışı o kadar fazla tekrar etmeye başladı ki. Oyunun hikayesi o kadar sıkıcı olmaya başladı ki. Bir de niye bu adamların salak salak konuşmasını izlemek zorundayız biz? Bir tane tuş koy ya. Visual novellerdeki gibi tıklayalım metni geçelim okuduktan sonra. Niye senin suratsız suratının yavaş yavaş bu metni okumasını dinlemek zorundayım? Basayım geçeyim işte okudum ben altyazıdan. Oynanış olarak yani başlarda eğlendiriyor fakat hikaye olarak gerçekten sonlara doğru sıkıyor. Oynanış olarak değil inanılmaz fazla sıkıyor sonlara doğru. Resident Evil 5. Bu oyun bir Resident Evil değil fakat eğlenceli bir co-op
aksiyon oyunu olabilirdi. Ama ben böyle Gears of War tarzı, yani ilerleyerek siperin arkasına geçip yaratığa vurdum, ilerledim, vurdum yaratığı, öldürdük, bir sürü yaratık geliyor, öldürdük diye ilerlediğimiz oyunları pek seven bir insan değilim. Özellikle bu oyun TPS'e ve gerçekçiliğe önem veriyorsa pek eğlendiğimi söyleyemem. Ve Resident Evil 5 öyle bir oyun. Resident Evil 5 Lost in Nightmares. Bu DLC daha çok Resident Evil gibi hissettiriyor fakat yine de Resident Evil 5'lik tarzını bırakamıyor bir türlü. Kill la Kill the Game If. Bu oyun ismi üzerinde if var sonunda, eğer var. Yani hikayeyi başka bir noktaya çekiyor diyebiliriz. Onun haricinde oyun oynanış olarak bir dövüş oyunu olsa da adamlar sanki hack and slash oyunu yapmak istemişler ya da Muso oyunu tarzı bir şey yapmak istemişler. Fakat bölüm tasarımlarını yetiştiremeyeceklerini fark ettikleri zaman bu oyun dövüş oyununa çevirmişler gibi bir hissiyat geliyor. Çünkü oyunun oynanışı bir hack and slash'e daha fazla yakışacak bir oynanışa sahip. En azından film oyunu hack and slash'ine daha fazla yakışacak bir hack and slash'e sahip. Onun haricinde Kill la Kill'in hızlı temposunu seviyorsanız bu oyun da inanılmaz hızlı bir şekilde ilerliyor. Kill la Kill'i seviyorsanız sıkılmadan oynayabileceğiniz bir oyun. Snipper Clips çocuklar için yapılmış bir puzzle oyunu. Yani eğlendirmiyor da sıkılmıyorsunuz da. Switch'in o ilk dönem çıkmış hani iki Joy-Con mantığını kullanan oyunlardan biri ve dediğim gibi sıkılmıyorsunuz da eğlenmiyorsunuz da, tamamen bir çocuk oyunu. Sonic the Hedgehog sıkıcı bir oyun. Özellikle bölüm tasarımı olarak sıkıcı bir oyun. Sekiro Shadow Die Twice gerçekten piyasadaki en iyi oyunlardan biri. Ben tüm oyunlarda peri atmanın eğlenceli olsun, eğlenceli olmasın, tüm oyunlarda peri atmayı inanılmaz derecede seven bir insanım. Size şöyle söyleyeyim, ben Devil May Cry'de bile peri atarken inanılmaz derecede eğleniyorum. Ve Sekiro tamamen peri atma üzerine bir oyun. Ve bossları da inanılmaz derecede iyi. Yani ne bir şekilde harika bir oyun. Resident Evil 5 Desperate Escape. Bu oyun o Resident Evil 5'in daha aksiyonlu DLC'lerinden biri ve kısalığı sayesinde fazla sıkmasa da net bir şekilde eğlendirmiyordu ki bir saat falan daha uzun olsa kesinlikle sıkıcı bir oyun olurdu. Princess Maker 2. Ben bu oyunu normalde Refine'da bitirmiştim ve Princess Maker serisine bayılan bir insanım bu arada. Çünkü gerçekten oyunun bir sürü sonu var ve gerçekten eğlenceli bir şekilde oynanış mekaniklerini sunuyor size. Princess Maker 2'de Princess Maker 2 Refine'ın orijinali ve eğlenceli bir oyun. Net bir şekilde Princess Maker serisinin en iyi oyunu. Keşke bu oyun daha fazla kişi tarafından bilinse. Metal Gear Solid 3 Subsistence. Bu oyun Metal Gear Solid 3'ün ilk 3 oyunun net bir şekilde en iyi oyunu. Hikayesel olarak da, oynanış olarak da gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Özellikle oynanış olarak çok eğlenceli bir oyun. Bölüm tasarımı olarak da inanılmaz güzel bir iş çıkarmışlar bence. Super Hot, kendine özel bir mekaniği olan eğlenceli bir oyun. Rahatlıkla eğlenerek bitirebilirsiniz. Rockstar Games Presents Table Tennis. Bu oyun Rockstar Games'in yaptığı bir masa tenisi oyunu. Ve tahminen piyasadaki nadir kompetitif masa tenisi oyunlarından biri bu oyun. Ama masa tenisi sevmiyorsanız bu oyunu sevmeyeceksiniz çünkü bir aksiyonu yok bu oyunun. Luigi's Mansion. Bu oyun Metroidvania ile macera türlerini birleştirmiş bir oyun ve bu mekanikleri eğlenceli bir şekilde sunuyor. Oyunun kendi ana gimi, yani ana özelliği pek eğlenceli olmasa da oyun size macera hissiyatını inanılmaz derecede iyi hissettirdiği için eğlenceli olan bir oyun bence. Sonic the Hedgehog 2. Kesinlikle birinci oyundan daha iyi bir oyun fakat yine sıkıcı bir oyun bence. Princess Maker Refine, yani ilk oyunun remake versiyonu. Ve bu oyun Princess Maker 2'nin altında kalan bir oyun inanılmaz derecede. Gerçekten bu oyundan sonra nasıl Princess Maker 2'yi yapmışlar aklım almıyor. Çünkü inanılmaz basit ve net bir şekilde pek eğlendirmeyen bir oyun. Princess Maker Fairy Tales Come True. Bu oyun Princess Maker 3'ün bilgisayar için çıkmış versiyonu ve bu oyun sıkıcı bir oyun net bir şekilde. Ya Princess Maker 2'den sonra nasıl bu kadar boktan bir oyun yapabilirsiniz? Ve bu oyunu nasıl boktan yaptığınızı hiçbir şekilde anlayamıyorum. Tamamen visual novel mekaniklerini daha fazla yüklediğiniz için boktan oldu ve hikaye anlatımınız bok gibi olduğu için boktan oldu. Ya da oyunun normalde çalışan, yani Princess Maker 2'de çalışan oynanış mekaniklerini bozduğunuz için de olabilir. Astral Chain. Bilirsiniz Platinum Games bir iyi oyun çıkarır, bir kötü oyun çıkarır. Bir oyun iyi oyun çıkarır, bir kötü oyun çıkarır. Ve bu kötü olan oyunlarından biri. Call of Duty Black Ops Cold War. Bu oyunun oynanış mekanikleri nedense benim içime inanılmaz fazla siniyor ve Soğuk Savaş döneminde inanılmaz derecede sevdiğim için bu oyun otomatikman benim için eğlenceli bir oyun oluyor. The Legend of Zelda. Bu oyun açık dünya bir oyun ve NES döneminde açık dünya bir oyun ne kadar sıkıcı olabileceğini tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Ama bu oyun o kadar sıkıcı değil fakat eğlenceli de değil. Çünkü genel olarak aynı şeyleri yapıyoruz. Ve NES oyunu olmasına rağmen kriptik olaylarına bile internetten baksanız oyun 6 saat sürüyor. Yani oyun genel olarak uzun bir oyun ki internetten bakmadan oynarsanız daha fazla uzar tahminen. Ve bu oyunu oynadığımda ne kadar eğlenmesem de sıkılmasam da o dönem oynayan insanların ne kadar hayran kaldıklarını anlayabiliyorum bu oyunu. Sante Half Genie Hero. Bu bir Sante oyunu ve Sante oyunları güzel Metroidvania'lar olur. Basit, eğlenceli, eski dönem Metroidvania'lar olur ve bu da eğlenceli bir Metroidvania. Ve Sante çok tatlı. Fez. Bu oyun ilk dönem indie oyunlarından biri. Kendine özgü olan indie oyunlarından biri. Kendine özel bir gimmick var ve bu gimmick çoğu zaman eğlenceli olsa da oyunun bölüm tasarımı ve oyunun karışıklığı eğlenceliliğini götürüyor bence. Elden Ring. Bu oyun Dark Souls 3'e göre bence daha kötü bir oyun fakat yine de açık dünya kesif olarak piyasadaki beni net bir şekilde en fazla eğlendiren oyunlardan biri ki ben kesiften eğlenmeyen bir insanım genel olarak. Ama boss savaşları genel olarak kötü. Outward. Gerçekçiliğe önem veren fantastik
rol yapmak, çoklu oyunculu bir şey bu oyun. Bayağı karışık bir şey fakat net bir şekilde eğlenceli bir oyun değil fakat sıkıcı bir oyun da değil. Yani tahminen biraz daha oynasaydım sıkılırdım fakat oyunun bittiği yer tam sıkıcılığın başlayacağı yerdi bence. Çok zor bir oyun bence bu oyun. Kirby Superstar. Çok fazla oynanış mekaniği, çok farklı oynanış mekanikleri ve çok fazla farklı oyun var bunun içinde. Yani bu benim için yetiyor çünkü oynanış çeşitliliği benim için en önemli şeylerden biridir. Kunitsu-Gami Path of the Goddess. Capcom'un yaptığı eğlenceli bir tower defense oyunu Japon mitlerini kullandığı için görsel tasarımını inanılmaz derecede seviyorum ve oyun her yeni bir bölümü geçtikten sonra size yeni bir mekanik vermesi oyunun sıkıcılığını yok ediyor. Pikmin. Konsola çıkması ilk RTS oyunlardan biri. Ne kadar Pikmin'in asıl parladığı oyun bu olmasa da yine de eğlenceli bir oyun net bir şekilde. Touhou Yumezeku The Phantasmagoria of the Dream. Bu oyun şu ana kadar oynadığım Touhou oyunlar arasında net bir şekilde en sevdiğim oyun. Elden Ring Shadow of the Earth 3. Gerçekten inanılmaz eğlendiğim bir DLC fakat Elden Ring'in orijinal deneyimi kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Fakat yine de güzel bir deneyim. Ve Elden Ring'in net bir şekilde en iyi boss'u da burada. Yani Relana burada. Lollipop Chainsaw. Bu oyun Suda 51 tarafından yapılıyor ve James Gunn tarafından yapılıyor. Ve ben James Gunn'a da bayılıyorum. Suda 51'e de bayılıyorum. Yani bu oyun benim için hayal projesi gibi bir şey ve çok eğlenceli bir oyundu genel olarak. Touhou Gensokyo Lotus Land Story. Çok yüksek ihtimal sonsuza kadar sürecek Touhou konseptinin başlangıç noktası bura. Touhou Kaikadan Mystic Square. Bu da az önceki oyunun tamamen aynısı fakat farklı bossları var ki bu bosslar daha iyi bence. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Gerçekten Zelda'nın efsanesi bu oyun. Çünkü Zelda oynuyoruz ve Zelda'yı oynamak eğlenceli ve bu görsel tasarımı inanılmaz derecede seviyorum. İnşallah bu görsel tasarımda başka oyunlarda yapmaya devam ederler. Özellikle eski oyunların remake'lerini düzgün bir şekilde gerçekten modernleştirerek yani Link's Awakening değil de bu tarz modernleştirerek ne kadar bu oyun remake olmasa da güzel oyunlar çıkarırlar inşallah. Touhou 6. Bu oyun serinin ilk başlangıç oyunu ve bu oyunun beni Balıtale'ye gerçekten sevdirecek olan oyun olduğunu düşünüyordum. Fakat olmadı ve bu oyun öbür oyunlara göre gerçekten zor biliyor musunuz? The Last of Us Part 1. Size dedim yani ben Uncharted serisini hiçbir şekilde sevmiyorum. Genel olarak Naughty Dog'a bir ön yargım vardı o yüzden. Ve Last of Us Part 1'in de kötü bir oyun olacağını düşünüyordum. Fakat Last of Us Part 1 oynayınca gerçekten eğlendim. Fazlasıyla eğlendim. Hem karakterlere çok fazla bağlandım hem o karakterlerin arasındaki ilişkilere çok fazla bağlandım. Yani gerçekten güzel bir oyun. Özellikle gameplay olarak inanılmaz derecede iyi bir oyun. Çatışmaların hepsi inanılmaz derecede güzel hissettiriyor. En yakın zamanda tahminen bu oyunun remake olmayan versiyonunu oynayacağım. God of War 2. Bu oyun bana nasıl hissettiriyor söyleyeyim mi? Hani önceki jenerasyona ve yeni jenerasyona çıkan oyunlar olur ya, önceki jenerasyonu bayağı farklı olur. Sonraki jenerasyonda inanılmaz iyi hissettirir. İşte God of War 2 de tamamen öyle hissettiriyor. God of War 3 için bir trailer gibi hissettiriyor God of War 2. Yani oyunun asıl climax'ini God of War 3'e sıklamışlar ve God of War 2'nin net bir şekilde climax'i yok. Ve epiklik olarak eğlenceli olmayan bir God of War bence hiçbir şey. Çünkü oynanışı berbat bir oyun serisi God of War serisi. Ama birinci oyuna göre kesinlikle daha iyi. Ghost Runner 2. Bu oyun üzücü bir oyun. Çünkü Ghost Runner 1'e göre net bir şekilde daha kötü bir oyun bu oyun. Hiç eğlenmedim bu oyunu oynarken. Özellikle o açık dünya bırakılan motorla sağ solda gezdiğimiz bölüm var ya, gerçekten berbat bir bölümdü. Bölüm tasarımı özellikle birinci oyuna göre berbat bence Ghost Runner 2'nin. Marvel Spider-Man Miles Morales. Spider-Man'in ilk oyununa göre kesinlikle daha kötü bir oyun olsa da ve kesinlikle DLC gibi hissettilerseler de yani Spider-Man seviyorsanız bu oyunları sevmemek gibi bir imkanınız yok. Silent Hill 2. Gerçeği söylemem gerekirse Silent Hill 2'yi oynarken çok sıkılacağımı düşünüyordum. Fakat gerçekten eğlendim. Adamlar PlayStation'ın 2 dönemi için fena olmayan bir oynanış çıkarmışlar bence. Ki benim en büyük derdim, en büyük korkum Silent Hill 2'den oynanışının berbat olmasıydı. Ki oynanışı evet berbattı ama ben daha berbat bekliyordum. Özellikle bulmacalarını kötü bekliyordum. Fakat bulmacaları da eğlenceli. Hikayeyi de inanılmaz derecede iyi anlatıyor ve atmosferi de inanılmaz derecede sizi sokuyor. Donkey Kong Country. Run and Jump oyunlarını pek sevdiğim söylenemez. Bu sebepten dolayı da bu oyunu pek eğlenerek oynamadım. Fakat kesinlikle güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Özellikle müzikleri bence bu oyunun çok güzel. Inuyasha A Feudal Fairy Tale. Bu oyun bir Inuyasha oyunu tahmin edersiniz ki ve oyunun ne kadar sanat tasarımı güzel olsa da ve oynanış olarak da fena olmayan bir oynanış olabilecek gibi olsa da oyun genel olarak sıkıcı bir oyun ve oynanışı net bir şekilde berbat bir oyun. A Story About My Uncle. Bu oyun eğlenceli bir platformer oyunu diyebilirdim. Fakat bölüm tasarımı bir süreden sonra çok fazla tekrar ettiği için oyunun uzunluğuna veriyorum oyunun sıkıcılığını. Ama oyun yine de net bir şekilde oynanabilir bir oyun. Super Mario Galaxy. Bu kadar az oynanış mekaniğini bu kadar iyi bölüm tasarımlarıyla nasıl bu kadar farklı şekillerde kullanabilirsiniz ya? Gerçekten inanılmaz şaşırtıcı bir oyun. Call of Duty Black Ops 6. Call of Duty mekanikleri sayesinde sadece ayakta durabilen bir oyun bu. Yani hikayesi olarak en azından. Onun haricinde bölüm tasarımımız, hikayemiz hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece Call of Duty oynamak istediğim için oynadım. Puzzle Bubble. Bu oyun türünün galiba ilk oyunu Puzzle Bubble ki ben de o yüzden oynadım. Fakat tahmin edersiniz ki çok eğlenmeyeceğiniz de çok sıkılmayacağınız da bir oyun bu. Sonic CD. Bu oyunu gerçekten müzikleri harika. Onun haricinde berbat bir oyun. Castlevania Circle of the Moon. Symphony of Night'ın kesinlikle altında kalıyor.
inanılmaz derecede altında kalıyor. Çok benzese de altında kalıyor. Bölüm tasarımı olarak berbat, Metroidvania mekanikleri olarak berbat, fakat oynanış mekanikleri olarak güzel. Evet, oynanış mekanikleri zaten oyunu taşıyor. Sonic the Hedgehog 3. Kesinlikle Sonic oyunları arasında, yani Sonic'in ilk 4 oyun arasında en iyi olan oyun bu. Gerçekten sıkılmadım bu oyundan. Tamam, eğlenmedim de, hatta bazı noktalarında eğlendim bile diyebilirim. O yüzden güzel bir oyun bence. Bu oynanabilir yani. En azından Sonic oyunları için güzel bir oyun. Iniyorsa Feudal Combat. Bu oyun az önceki Iniyorsa oyunun 3D versiyonu diyebiliriz. Yine berbat bir oyun. Ama bu oyunun daha fazla potansiyeli vardı gerçi, söylemem gerekirse. Donkey Kong Country 2. Birinci oyuna göre kesinlikle daha iyi ama Run and Jump oyunları sevmiyorum. Donkey Kong Country 3. İkinci oyundan daha kötü bir oyun bu oyun. Donkey Kong. Bu oyun arcade versiyonu olan Donkey Kong. Yani bir klasik sonuçta. O yüzden sıkılmadan da eğlenmeden de oynayabilirsiniz ki oynanış mekanikleri de iyi bu arada bu oyun. Bugsat Roulette. Bu oyun gerçekten güzel oynanış mekanikleri ve güzel bir konsepte sahip. Zaten bu sayede eğlendirerek oynatıyor ve oyun inanılmaz derece kısa olması da eğlendirerek oynatıyor size. İnşallah bu tarz mekaniklere sahip daha fazla oyun çıkar. Dancing Eyes. Bu oyun Wolfenstein'ın 3D versiyonu diyebiliriz ve eğlenceli. Sonuçta kadın falan soyuyoruz yani, keyifli. Lies of P kesinlikle çok güzel bir Souls oyunu. Boss savaşları genel olarak o kadar iyi olmasa da genel olarak iyi boss savaşları var ve atmosfer teması özellikle çok iyi. Ki beni en büyük çeken şey bu oyuna da teması. God of War Chains of Olympus. Ben bu oyunu çocukken oynayıp bitirmiştim ve şimdi God of War 2 ve 1'i oynadığımda ben God of War Chains of Olympus'u nasıl bitirmişim? PlayStation 2'ye çıkan, yani ana konsola çıkan oyunları bu kadar kötüyse kim bilir PSP'ye çıkan oyun ne kadar kötüdür diye düşünüyordum. Fakat bu oyun iyi. Ne kadar PSP'de FPS droplu çalışsa da, yanlış hatırlamasam da, oyunun FPS limiti 60'a sabitlenmiş. Yani oyun ne kadar 60 FPS limiti olsa da 30 FPS'te çalışıyor. Fakat buna rağmen PSP'de de iyi hissettiriyordu bu oyun. Ve bu oyun en büyük numarası bence. Birinci ve ikinci oyunun aksine bu oyunun vuruş hissiyatı var. Ve oyun kısa. Yani genel olarak eğlenceli. Birinci ve ikinci oyundan net bir şekilde daha eğlenceli. Max Payne 3. Kesinlikle Max Payne'in en zayıf oyunlarından biri bu oyun. Fakat Rockstar yaptığı için gideri oluyor. Sonic Adventure DX. Ben bunun remake versiyonunu oynadım. Fakat bu oyun yine çok komik. Dediğim gibi Dreamcast oyunlarında bayılıyorum. Çünkü çok komik oluyorlar. Grafikleri yüksek oluyor. Animasyonları kötü oluyor. Bu oyun GameCube remake'i fakat yine de çok komik. Özellikle animasyonları inanılmaz çok komik. Özellikle oyun benim için aniden bitti en azından ve o aniden bittiği zaman aniden Sonic'in garip animasyonlarla şarkı söyleyerek koşması, yani kahkaha attım gerçek anlamda. Ne kadar oynanış mekaniklerin gideri olabilecek bir oyun olsa da bölüm tasarımı da gerçek anlamda berbat. Özellikle o Adventure Field dediğimiz yer var ya, hani insanlarla konuştuğumuz, nereye gideceğimizi bulmaya çalıştığımız mekanik. Gerçekten iğrenç bir mekanik. Captain Toad Treasure Tracker. Bu oyun 3D World'daki bir mini game'in özel oyunu ve eğlenceli mi? Hayır değil. Sıkıcı mı? Hayır değil. Nights into Dreams. Bu oyun net bir şekilde piyasadaki en iyi uçma mekaniğine sahip oyun. Learn to Fly 2. Ben Learn to Fly serisini çok seviyorum. Çünkü eğlenceli bir oyun tarzı bence. Ve bu oyun da eğlenceli bir oyun. Hatta en iyi oyunlarından biri Learn to Fly. Evet, üçüncü de çok iyi ama ikinci de bence çok güzel. Nights Journey of Dreams. Bu oyun ilk Nights oyununa göre kötü olsa da sıkıcı da değil, eğlenceli de değil. No Time to Explain. Bu oyun çocukken çok eğlendiğim bir oyun. Fakat şimdi oynadığımda pek eğlenmedim gerçi, söylemem gerekirse. Özellikle bölüm tasarımları tekrara binen bir oyun olduğunu düşündüm. Fakat oynanış hissi olarak güzel. Warfield. Bu oyunu çocukken ben çok oynadım ve çok eğlenerek oynardım. Şimdi oynadığımda oyunun tüm bölüm tasarımlarının aynı olduğunu görünce şok geçirdim gerçi, söylemem gerekirse. Ve bazen inanılmaz zor olabiliyor bu oyun. Half-Life 1. Hala bence en iyi Half-Life oyunu Half-Life 1. Hem oynanış olarak hem hikaye anlatımı olarak hem eğlence olarak her anlamda iyi. Sadece zen bölümleri iğrenç ama onun haricinde net bir şekilde iyi. Bu arada bence Black Mesa'dan da iyi Half-Life. Çünkü zen bölümünden nefret ediyorum. Kirby Blowout Blast. Bu oyun Kirby'nin 3DS'e çıkması, böyle küçük mini game gibi bir oyunu. Eğlenceli mi? Yani işte yoklukta gider. Böyle bir şey izlerken falan arkadan oynanabilecek bir oyun bence. Hatsune Miku and Future Stars Project Mireya. Bu oyun Hatsune Miku oyunu ve chibi tasarımı kullanıyor. Ve chibi tasarımı kullanması inanılmaz tatlı gösteriyor. Ama oyun oynarken pek eğlenmedim. Böyle gideri var ama bir yandan da yokmuş gibi hissettiriyor. Blood Roar. Bu oyun ünlü bir dövüş oyunu. Ama Dead or Alive seviyesinde bir dövüş oyunu diyebiliriz. Yani Tekken, Mortal Kombat, Street Fighter üçlüsünün arasına giremeyen bir dövüş oyunu. Ben bu oyunu uzun süredir oynamak istiyordum ve oynadım. Ve ilk oynadığım Blood Roar oyununda bu oldu. O yüzden ben bu oyunda sıkılmadım da eğlenmedim de. Devil May Cry 4 Special Edition. Net bir şekilde Devil May Cry serisinin en zayıf oyunu. Fakat yine de Devil May Cry olduğu için bir şekilde gideri oluyor. Özellikle bölüm tasarımı berbat. Balatro. Kendine has eğlenceli roguelike mekanikleri var. Yani bir yerden sonra bence tekrara biniyor. Ama yine de eğlenceli, keyifli oynayabileceğiniz bir oyun. Özellikle bir şey izlerken gerçekten eğlenceli bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu arada bu oyun artı 18, dikkatli olun yani, yasınız küçükse oynamayın. Devil May Cry 5. Benim için mükemmel. Bright Memory Infinite. Bu oyunu biliyorsunuz ki bayağı bir kişi tek kişilik yapıyor diye övdüler. Fakat kesinlikle eğlenceli bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Yani bir FPS seven
insan için evet eğlenceli olabilir. Fakat oynanış stili olarak oyun sizi kaldırmıyor gerçi söylemem gerekirse. Ridge Racer gerçekten dönemi için inanılmaz eğlenceli bir yarış oyunu bence. Yani bence rakiplerin üzerinden net bir şekilde ezip geçiyor ki şu an için bile eğlenceli bir oyun bence Ridge Racer 1. Daytona USA Ridge Racer'ın rakiplerinden biri bu oyun ve sıkıcı bir oyun. Net bir şekilde sıkıcı bir oyun. Bayağı sıkıcı bir oyun. Ridge Racer 2. Bu oyun sadece arcade'e çıkmış bir oyun ve Ridge Racer 1'in bayağı benzeri. Bayağı benzeri. Sadece ana menü falan değişmiş galiba, emin değilim. God of War 3. Ben bu oyuna ilk başladığımda dedim ki bu oyun nasıl bitecek? Bitmeyecek bir oyuna başlamış gibi hissettim. Fakat sonra oyunun sonlarına doğru gerçekten öbür God of War oyunlarına göre beni eğlendirmeye başladı. Ve oyunun sonu gerçekten güzel bitti. Ve eğlenerek bitirdim oyunu. Yani bence God of War serisinin en azından reboot olmadan önceki serisinin en iyi oyunlarından biri bence net bir şekilde. Ridge Racer Revelation bir önceki oyunun farklı bir map'te geçen versiyonu diyebilirim. Yani sıkıcı değil ama birinci oyunun map'ini daha fazla seviyorum. Travis Strikes Again No More Heroes Complete Edition. Bu oyun indie oyunlarına saygı duruşu yapmaya çalışan bir oyun. Fakat bu oyunun bence çok büyük bir eksikliği var. Bu oyunda niye guard yok ya da peri yok? Gerçekten guard ya da peri olsa inanılmaz eğlenceli bir oyun olabilecek bir oyun bu. Super Mario Galaxy 2. Hani dedim ya Super Mario Galaxy'de bir basit mekaniği ne kadar fazla geniş kullanabileceğimizi görüyoruz. Ve ben bu oyunu bitirdikten sonra dedim ki bundan daha fazla geniş kullanamaz kimse. Super Mario Galaxy 2'de kullanıyorlar. Evet, o mekaniği gerçek anlamda suyunu çıkartıyorlar. Ve güzel bir oyun normal olarak Super Mario Galaxy temel aldığı için. Bound. PlayStation Plus'ım vardı. Oyuncak oyun baktım. Bu oyunu gördüm, oynadım. Yürüme simülasyonu düz dans ede ilerliyoruz. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Fakat anlattığı şey de eğlenceli değil. Eğlenceli bir oyun değil yani genel olarak. Ea VT Colorful. Gerçekten eğlenceli bir ritim oyunu. Yani evet, Ea karakteri aslında Vocaloid'lerin arasında bayağı altta kalan karakterlerden biri. Ama yine de Hatsune Miiku'ya da en yaklaşabilen karakterlerden biri. Ve onun şarkıları var. Ve oyunun ritim mekaniği olarak da bence eğlenceli bir ritim oyunu. Çünkü ritim oyunları artık inanılmaz zorlaşmaya başladı ve bu oyun fazla da zor olmayan, fazla da kolay olmayan eğlenceli bir ritim oyunu. Şimdi kupalara geleceğiz ama önce artık geleneksel olarak yapmaya başlayacağımız bir şey var. Yani senenin teması. Her sene için bir tema belirleyeceğiz. Çünkü fark ettiyseniz bir seneyi bitirdikten sonra arkanıza baktığınızda bir tema görüyorsunuz genellikle. Birden fazla da tema olabiliyor fakat genel olarak bir temayı görüyorsunuz yani, size öyle söyleyeyim. Ve bir temanın olması da bence garip bir şey çünkü oyunlar biliyorsunuz 5 yılda 4 yılda yani kısa sürede yapılmayan oyunlar aslında ve aynı oyunların aynı dönemde gelmesi garibime gidiyor. Ve şimdi artık tema belirleyeceğiz. Bu tamamen bence bu arada algıda seçicilik ama neyse. Ama tabii önce geçen senekini söyleyeceğiz. 2023'ün teması paralel evrende. 2024'ün teması 2 tane var bence. 2024'ün teması post-apokaliptik dönem ve feodal Japonya dönemi. Evet, şimdi kupalara geldik ama önce bir şey demem lazım. 10 puanlık bir oyun yılın oyun kupasını alamayabilir. Bunun nedeni yılın oyunu seçimi yapılırken sadece oyun kalitesine değil aynı zamanda oyunun o yıl içindeki deneyimimin üzerindeki genel etkisine de bakılmasıdır. Belki aynı yıl içinde 10 puan kadar yüksek bir puan almamız ancak benim için daha büyük bir etki yaratmış başka bir oyun yılın oyunu olarak seçebilir. Tabii öbür kupalar için de geçerli bu. Ve 2024'te bir güncelleme yaptım. Yılın en iyi online oyununu ve yılın en kötü online oyununu kaldırdım. Bunun yerine ama yeni bir kategori geldi. Yılın onur konu. Bu kategoride sadece hiçbir şey kazanamamasına rağmen kupa vermek istediğim o özel oyuna vereceğim kupa. Ve yılın en iyi oyun adayları: Dark Souls 3, Elden Ring, Castlevania Symphony of Night, Super Mario Galaxy, Sekiro Shadow Die Twice ve No More Heroes 2. Yılın en iyi oyunu Castlevania Symphony of Night ve yılın onur konuyu da No More Heroes 2. Yılın en kötü oyunu Senua Saga Hellblade 2. Yılın en iyi oynanışa sahip oyunu Sekiro Shadow Die Twice. Yılın en kötü oynanışa sahip oyunu Senua Saga Hellblade. Yılın beklentilerimin üzerinde olan oyunu The Last of Us Part 1. Yılın hayal kırıklığı yaratan oyunu Super Mario Sunshine. Yılın en iyi boss'u Dark Souls 3 Nameless King. Yılın en kötü boss'u Dark Souls 3 Dark Eater Midir. Yılın en zor oyunu Toho 6. Yılın en kolay oyunu Marvel Spider-Man Miles Morales. Yılın en iyi görselli oyunu Elden Ring. Yılın en kötü görselli oyunu No More Heroes 3. Yılın en inovatif oyunu Metal Gear Solid 3. Yılın lame oyunu Call of Duty Black Ops Cold War. Yılın bitiremediğim oyunu yine ve yine Persona 5 Royal. Ve 2024 yılında bitirdiğim tüm oyunlar videosu burada bitiyor. Fakat şimdi hem sonraki seneki videoda olmasını isteyeceğim şeyleri söyleyeceğim hem de önceki seneki videodaki olmasını istediğim şeyler bu videoda var mı onlara bakacağım. Ve 4 oyun söylemişim. Ve maalesef 4'te 3 yapamamışım. Persona 5'i bitirememişim. Demon's Souls'u bitirememişim. Dragon's Dogma'yı da bitirememişim. Sadece Super Mario Sunshine oynayabilmişim. Ama bir sonraki sene böyle olmayacak. Şimdi söylediğim oyunların hepsini bitirmiş olacağım. Yakuza Kiwami, Final Fantasy 1 ve The Last of Us Part 2. Ve artık şu Persona 5 Royal'i bitireyim mümkünse. Onun haricinde bu sene gerçekten çok güzeldi. Bunu her anlamda
söylüyorum. Hem oyun olarak oynadığım oyunlar olarak hem de hayatımda yaşadığım şeyler olarak bu sene benim için yaşadığım en iyi seneydi. Aynısını sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani güzel seneler geçirmenizi isterim ve seneye görüşürüz.